Bugün masamızda Netflix'in son zamanlarda çok konuşulan yeni genç yetişkin draması Finding Her Edge var. Evet, her yerde karşıma çıkıyor. Senin için Decider, The Hollywood Reporter, Collider gibi önemli yayınların eleştiri yazılarını taradık. Güzel. Amacımız da şu, bu kaynaklara bakarak dizi ne vaat ediyor, güçlü ve zayıf yönleri neler ve en önemlisi bu diziye zaman ayırmana değer mi değmez mi bunu bir ortaya çıkaralım diyoruz. Kesinlikle, çünkü karşımızda buz dansı, rekabet ve romantizm üçgeninde geçen ilk bakışta çok tanıdık bir hikaye var aslında. Evet, formül çok bildik. Ama eleştirmenlerin yorumlarına baktığında bu tanıdık formülün içinde hem çok parlak anlar hem de ciddi tökezlemeler olduğunu göreceksin. Hmm. Asıl soru şu, bu karışım sonunda lezzetli bir şeye dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu? Öyleyse hemen konuya girelim. Hikayenin merkezinde Russo ailesi var. Adeta bir artistik patinaj imparatorluğu kurmuşlar. Aynen öyle. Anne ve baba yani Will ve Sarah Russo zamanında altın madalyalar kazanmış efsanevi bir çift. Şimdi de kendi işlettikleri Russo buz pistinde yeni şampiyonlar yetiştiriyorlar. Ama hikaye bir trajediyle başlıyor. Evet, bu çok önemli bir başlangıç noktası. Anne Sarah'nın 2 yıl önceki ölümü ailenin bütün dengesini alt-üst etmiş. Özellikle de ortanca kızı değil mi? Özellikle ortanca kızları Adriana'yı çok derinden etkilemiş. O kadar ki annesinin ölümünden sonra en sevdiği şeyi, yani paten kaymayı tamamen bırakmış. Vay. Bu karakterin en başından itibaren taşıdığı büyük bir yük ve hikayenin ana motivasyonlarından biri haline geliyor zaten. Ve tam da Adriana bu yasıyla başa çıkmaya çalışırken aile bir de mali bir krizin içine sürükleniyor. Evet, işlettikleri pist batmanın eşiğinde. Ve tek kurtuluş umutları da ailenin yıldızı abla Elis. Onun kazanacağı yarışmalar, sponsorluk anlaşmaları. Ama tabii ki kader ağlarını örüyor. Aynen öyle ve Elis önemli bir yarışmada ciddi şekilde sakatlanıyor. İşte o anda bütün yük patenlerini çoktan rafa kaldırmış olan Adriana'nın omuzlarına biniyor. İşte bu. Hikayenin ana motorunu çalıştıran olay. Adriana hem ailesine hem de annesinin mirasını kurtarmak için buza geri dönmek zorunda kalıyor. Ama bir şartla. Evet, bir şartla. Buz dansının kötü çocuğu olarak nam salmış, son derece yetenekli ama bir o kadar da kibirli ve geçinilmesi zor Braden Elliott ile partner olması gerekiyor. Durum yeterince karmaşık değilmiş gibi tam bu sırada bir de eski sevgili faktörü devreye giriyor. Olmazsa olmaz. Adriana'nın eski partneri ve ilk aşkı Freddie O'Connell, yeni bir partnerle birlikte antrenman yapmak için Russo pistine geri dönüyor. Yani anlayacağın buz üstünde sadece rekabet değil, Aynı zamanda çözülmemiş duygusal meselelerde fırtınalar koparmaya başlıyor. kesinlikle. Bu kurulum da bizi doğrudan eleştirmenlerin en çok bölündüğü noktaya getiriyor. Dizinin romantik kalbi. Tam üstüne bastın, çünkü dizinin en büyük iddiası bu aşk üçgeni üzerine kurulu. Adriana, kötü çocuk yeni partneri Braden ve geçmişten gelen nazik aşk Freddie arasında kalıyor. Klasik bir senaryo. Evet, ve eleştirmenler arasındaki temel ayrım da aslında şu soruda düğümleniyor. Güçlü bir kimya, zayıf yazılmış bir aşk üçgenini kurtarabilir mi? Bir saniye, bu çok ilginç bir ayrım. Yani bir tarafta senaryo var, diğer tarafta oyuncu performansları ve aralarındaki o elektrik. Aynen öyle. Peki, senaryoyu zayıf bulanlar neye takılmışlar? Neden inandırıcı gelmemiş onlara? The Hollywood Reporter ve Screen Rant gibi yayınlar bu üçgenin en zayıf halkasının Freddie karakteri olduğunu söylüyor. Yani eski aşk. Evet. Sezonun ilk yarısında o kadar geri planda kalıyor ve Adriana ile olan geçmişleri o kadar üstünkörü anlatılıyor ki, Adriana'nın ona karşı yeniden bir şeyler hissetmeye başlaması seyirciye pek inandırıcı gelmiyor. Yani o bağ kurum. Kurulamıyor. Kaynaklar diyor ki, karakterlerin bizim bir geçmişimiz vardı demesi yetmez. İzleyicinin o geçmişi hissetmesi gerekir. Bu his yaratılamayınca da Adriana'nın duygusal gelgitleri biraz havada kalmış. Anladım. Yani karakterin motivasyonunu anlamakta zorlanıyorsun. Peki diğer taraf, kimyanın her şeyi kurtardığını düşünen eleştirmenler ne diyor? Onların dayanak noktası ne? İşte burada işin rengi tamamen değişiyor. Merak ettim. Collider ve India Today gibi kaynak var. Adriana'yı canlandıran Madeline Keyes ile Braden'ı canlandıran Cale Ambrosic arasındaki elektriğin o kadar güçlü olduğunu söylüyor ki, Oo. bu kimya tek başına bütün romantik hikayeyi sırtlayıp götürüyor. Aralarındaki o atışmalar, gerilimli bakışmalar,
yavaş yavaş gelişen bağ, yani en klişe hikayeyi bile izlenir kılıyor. Vay canına. Hatta bu kimya dizinin kullandığı bir başka meşhur klişeyi, sahte flört temasını bile inandırıcı hale getirmiş. Ah evet, o meşhur sahte flört olayı. Sponsorların ve medyanın dikkatini çekmek için sevgili taklidi yapmaya başlıyorlar. Aynen. Eleştirmenler bu klişenin işlenişini nasıl bulmuş? Kolaydır bu temanın ve işin sosyal medya boyutunun potansiyelinin tam olarak kullanılmadığını, hani daha derine inilebileceğini düşünüyor. Anladım. Ancak Screen Rant çok ilginç bir detaya dikkat çekiyor ve belki de dizinin romantizmdeki en özgün hamlesinin bu olduğunu söylüyor. Nedir o? Aşk üçgeninin iki erkeği, yani Brayden ve Freddie, birbirlerine düşman olmak yerine şaşırtıcı bir şekilde dostluk kuruyorlar. Bu gerçekten alışılmışın dışında genelde birbirlerinin kuyusunu kazarlar. Aynen öyle. Ama burada birbirlerine akıl verdikleri, destek oldukları, hatta Adriana konusunda birbirlerini uyardıkları sahneler var. Ne güzel. Bu durum, o toksik erkek rekabeti klişesinden uzaklaşarak hikayeye taze bir soluk getirmiş. Yani aşk üçgeni formül olarak zayıf kalsa da karakterler arasındaki bu beklenmedik bağ eleştirmenlerden bayağı bir takdir toplamış. Anlıyorum. Yani romantizm inişleri ve çıkışlarıyla dizinin en tartışmalı yönü. Ama senin için derlediğimiz kaynaklara baktığımda eleştirmenlerin neredeyse oy birliğiyle katıldığı bir konu var. Nedir? Dizinin asıl gücü romantik ilişkilerden çok Russo kız kardeşleri arasındaki karmaşık ve gerçekçi bağda yatıyor. Çok doğru bir nokta. Romantizm gelip geçici bir heyecan sunarken dizinin duygusal çapası bu üç kız kardeşin hikayesi olmuş. Her birinin kendi kimliğini bulma mücadelesi eleştirmenlere göre dizinin en iyi işlenmiş kısmı. En büyükten başlayalım o zaman. Ailenin altın kızı Eliz'den bütün hayatını şampiyon olmaya adamış, hırslı, biraz da kibirli bir karakter. Evet. Ama sakatlandığı an bütün dünyası başına yıkılıyor. Çünkü buzun dışında kim olduğunu bilmiyor. Bu birçok eleştirmene göre hikayenin en trajik ve en ilgi çekici yönü olmuş. Kesinlikle. India Today, Eliz'in bu süreçteki dönüşümünü çok başarılı buluyor. Başta sadece Adriana'yı kıskanan Nemrut bir abla gibi görünse de yavaş yavaş onun kırılganlığını ve kimlik bunalımının derinliğini görüyorsun. Yani karakter katman kazanıyor. Aynen, Screen Rant daha da ileri giderek onu dizinin en karmaşık ve en iyi yazılmış karakteri olarak tanımlıyor. Onun hikayesi bir sporcunun kimliğini sadece madalyalarla tanımlamasının ne kadar tehlikeli olabileceğine dair güçlü bir mesaj veriyor aslında. Ve bir de madalyonun diğer yüzü var. En küçük kardeş Maria. Ah evet, Maria. O da bu patinaj hanedanlığının baskısından bunalmış ve tek istediği normal bir hayat sürmek. Onun hayali şampiyonluk falan değil, Jane Austen okuyup arkadaşlarıyla sinemaya gitmek. Watson Netflix, Maria karakterinin hikayeye kattığı enerjiyi özellikle övüyor. Onun isyanı ailenin üzerindeki o boğucu beklenti atmosferine karşı bir başkaldırı niteliğinde. Evet, Onun kendi yolunu çizme çabası özellikle genç izleyicilerin kendilerinden bir parça bulabileceği, ilişki kurabilecekleri bir alan yaratıyor. Bu üç farklı kadın karakterin birbiriyle olan ilişkisi diziyi tipik bir gençlik dramasının üzerine taşıyor. aile dinamiklerini tamamlayan bir de destekleyici karakterler var. Neredeyse bütün eleştirmenler ailenin yakın dostu ve antrenörü Camille'i canlandıran Meredith Forlenza'nın performansına dikkat çekmiş. Evet, Camille karakteri adeta ailenin duygusal tutkalı gibi. Güzel tabir. Babanın yarattığı gerilimi yumuşatan, kızlara akıl hocalığı yapan, sakin ve bilge bir figür, onun varlığı hikayeye ihtiyaç duyduğu sıcaklığı ve dengeyi katıyor. Yani özetle, eğer bu diziye bir şans vereceksen, bunu ilgi çekici aşk üçgeninden çok bu katmanlı aile portresi ve özellikle kız kardeşlerin hikayesi için yapmalısın. Peki madem konu bir buz dansı draması, en temel unsura gelelim, buz dansının kendisine. Ha, evet. Eleştirmenler dizinin bu en önemli vaadini ne kadar yerine getirebildiğini düşünüyor. Çünkü bu senin diziyle kuracağın ilişkiyle doğrudan etkileyecektir. İşte burası dizinin en çok eleştiri aldığı ve belki de en büyük hayal kırıklığını yarattığı alan. Öyle mi? Dizi bir buz dansı draması olmasına rağmen ironik bir şekilde buzun üzerinde yeterince zaman geçirmiyor gibi görünüyor. Bu gerçekten tuhaf. Yani spor hikayenin merkezinde değil mi? Tam olarak değil, daha çok bir fon olarak kullanılıyor.
Collider ve India Today karakterlerin antrenman sahnelerinin çoğunu buz pisti yerine bir dans stüdyosunda geçtiğini belirtiyor. İlginç. Bu önemli bir detay. Çünkü karakterlerin o zorlu hareketleri nasıl öğrendiğini, ne kadar ter döktüğünü, spordaki gelişimlerini göremiyorsun. Sürecin kendisi atlanıp direkt sonuca odaklanılıyor. Bu da sporun yarattığı o gerilimi ve başarı anının tatminini azaltıyor. Anladım. İşin mutfağını pek göstermiyorlar. Peki ya büyük performans anları? O yarışma sahneleri nasıl çekilmiş? Orada bir büyü yaratılabiliyor mu? Maalesef orada da bir sorun var. Kaynakların çoğu performans sahnelerinde dublör kullanıldığının çok açık ve seçik bir şekilde belli olduğunun altını çiziyor. Ciddi misin? Evet, yakın çekimlerde oyuncuların yüzünü görüyorsun ama ne zaman zor bir kaldırma hareketi veya hızlı bir dönüş gelse kamera geniş açıya geçiyor ve hareketleri yapanın başkası olduğunu anlıyorsun. Bu teknik sahnelerin inandırıcılığını ve büyüsünü ciddi şekilde zedeliyor. Yani o anın içine tam olarak giremiyorsun. Kesinlikle. The Hollywood Reporter bu durumu oldukça esprili bir dille eleştirmiş ve dizinin bu yönünü çamaşır katlamak gibi başka bir işle meşgulken arka planda izlemek için ideal olarak tanımlamış. O kadar yani. Yani tüm dikkatini vermediğinde gözüne batmayacak bir kusur olarak görüyorlar. Bu da aslında dizinin önceliklerini gösteriyor. Odak noktası sporun kendisinden çok karakterler arasındaki romantik ve ailevi dramalar. Peki tüm bu artıları ve eksileri bir teraziye koyduğumuzda eleştirmenlerin nihai kararı ne oluyor? Yani senin için özetleyecek olursak bu dizi kimin zamanına değer, kimler uzak durmalı? Eleştirmenlerin ortak fikri şu: eğer derinlikli, olay örgüsüyle seni şaşırtacak, yenilikçi bir drama arıyorsan Finding Her Hedge aradığın dizi değil. Net. Hikayesi oldukça tahmin edilebilir ve sevilen genç yetişkin romantizm klişeleriyle dolu. Ama bu her zaman olumsuz bir şey olmak zorunda değil. Bazen insan tam da böyle tanıdık, rahatlatıcı ve yormayan bir hikaye izlemek ister, değil mi? Kesinlikle. Eleştirmenlerin tavsiyeleri de tam olarak bu noktada şekilleniyor. Beklentini doğru ayarlarsan keyif alabileceğin bir yapım. Mesela Decider, diziyi tüm ailenle birlikte rahatça izleyebileceğin keyifli bir yapım olarak tanımlayıp net bir şekilde izle tavsiyesi veriyor. Yani rahat bir hafta sonu akşamı için iyi bir seçenek olarak görüyorlar. Peki daha spesifik olarak hangi dizileri sevenlerin bu diziden hoşlanacağına dair bir ipucu var mı? Var, evet. Collider ve India Today, Amazon'un popüler dizisi The Samurai Turned Pretty gibi yapımları seviyorsan, Finding Her Edge'in de tam senin kalemine göre olacağını. Güzel bir benzetme. Hatta mükemmel bir alternatif olduğunu belirtiyor. What's on Netflix ise ilginç bir karşılaştırma yapıyor ve 2020'de iptal edilen yine buz pateni temalı ve daha karanlık bir tonu olan Spinning Out dizisinin hayranlarının bu dizide aradıkları boşluğu doldurabileceğini söylüyor. O halde senin için şöyle özetleyebiliriz. Eğer klişelerle barışıksan, sonunu tahmin etmekten rahatsız olmuyorsan ve aradığın şey sıcak, içten, biraz dramatik ama sonunda iyi hissettiren bir genç yetişkin romantizmi ise bu diziye kesinlikle bir şans vermelisin. Evet, Ancak seni koltuğuna bağlayacak sürükleyici bir spor draması veya özgün bir hikaye anlatımı bekliyorsan büyük ihtimalle hayal kırıklığına uğrarsın. çok güzel özetledin. Ve tüm bu tabloyu bir araya getirdiğimizde dizinin kökeniyle ilgili bir detay var ki bence her şeyi daha anlamlı kılıyor. Nedir o? Senin için incelediğimiz kaynaklar dizinin Jennifer Iacopelli'nin bir romanından uyarlandığını belirtiyor. Ama bu sıradan bir roman değil. TikTok'un kitap topluluğu olan BookTok'ta viral olmuş, fenomen haline gelmiş bir eser. BookTok'tan ekrana bir yolculuk yani. Bu dizinin neden bu kadar çok bilindik ve sevilen romantik formüle dayandığını açıklıyor olabilir. Tam da bunu düşündüm. Ortada zaten test edilmiş, onaylanmış ve hazır bir hayran kitlesi olan bir formül var. Risk alınmamış. Tam olarak bu. Hatta bir eleştirmen hikayenin Jane Austen'ın klasik romanı İkna'dan belli belirsiz ilham aldığını bile iddia ediyor. İşte bu durum akla yayıncılık ve streaming platformlarının geleceği hakkında önemli bir soru getiriyor. Acaba bu BookTok'tan ekrana formülü yeni bir standart mı yaratıyor? Yani platformlar risk alıp özgün ve derinlikli hikayeler anlatmak yerine sosyal medyada popüler olmuş, denenmiş ve güvenli liman olan bu tür aşina hikayelere mi yöneliyor? Bu hikaye anlatımının geleceği adına üzerinde düşünmeye değer bir konu.